Nur Viral'le Sen İstersen özel canlı yayınımızda çok kıymetli bir doktorumuz bizlerle birlikte efendim, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Erhan Aksoy. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ekran başındaki sevgili seyircilerim, yaz aylarına girmeye hazırlandığımız şu günlerde ideal bedene kavuşmak ister misiniz? Taşıdığınız o kilolar bir yük mü yoksa sadece bir hastalık mı? Bugün obezite cerrahisinde kilolarımızı kolaylıkla nasıl vereceğimizi hocam bize tek tek anlatacak. Obez olduğumuzu nasıl anlarız? Kaç kilo fazlalık obeziteyi işaret eder? Evet Nur Hanım, şimdi yaz aylarına giriyoruz. Özellikle hanımefendileri çok ilgilendiriyor. Çok. Zayıflamak çok ilgilendiriyor. Erkekleri de ilgilendiriyor hocam artık. Elbette ilgilendiriyor ama hani hanımefendiler daha böyle bir ön plandalar. Ama obezite gerçekten sadece estetik bir kaygı değil. Çok değişik hastalıkların başlangıcında bir sorun. Kaç kilo fazlamız varsa kiloluyuz, Obeziz. obezizin cevabı aslında boyumuza göre kilomuzun oranı. Yani tüm dünyada en sık kabul gören şey kişilerin kilolarını boylarına oranlayıp ona göre kilolu ya da değil kararı veriyoruz. Yani şimdi 1.40 boyunda bir insan 75 kilo olduğunda çok kilolu diyebiliriz, 75 kilo. Ama 2 metre boyundaki bir bireyi de 130-140 kiloda, yani çok da kilolu değil diyebiliriz. Boy burada çok önemli. Şöyle yapalım o zaman hocam. Yani Türkiye standartlarında konuşursak 1.65 boyundaki bir hanımefendi ya da bir erkek Evet. kaç kilo olursa obeziteyle karşı karşıyadır? 1.65 boyundaki bir insanı hesaplaması şöyle yapılıyor. 1.65 ile çarpıyorsunuz. Bunu kişinin kilosuna böldüğünüzde eğer bu 30'un üzerindeyse kişi kilolu olarak kabul ediliyor. Ama bu sınıflandırılıyor tabii ki. Yani her birey aynı riski içermiyor. Obezitenin klas 1, klas 2, klas 3 sınıflaması var. Klas 3'ün de üst segmentleri var. 1.65 boyundaki bir birey 85 kiloların üzerine çıktığı zaman artık kilolu Tehlike çanları çalıyor. Ondan sonrası da artık obezitenin sınıflamasına giriyor. Peki gerçekten bu kilo dediğimiz şey sanki bir anda üzerimize geliyormuş gibi. Hani zayıflamak çok zor ama kilo almak çok kolay. Niye böyle? Yemek yemek çok güzel çünkü. Çok güzel. Evet. Yemek yemek çok güzel ve çok güzel gıdalar var. Tatlandırılıyorlar gıdalar, Evet. rafine hale getiriliyorlar. Bizim metabolizmamızın saldığı da bir hormon var. Hadiye hormonu, açlık hormonu. O yüzden çok kolay alabiliyoruz. Çünkü tüketmek çok kolay ancak yakmak çok zor. En büyük sorun bu. Ama bugün sevgili hocam, ekran başındaki sevgili seyircilerimiz ideal bedeninize, ideal bedenimize yaz gelmeden nasıl kavuşacağımızı tek tek anlatacak. Zorlanmadan, özellikle ameliyat yöntemlerini de konuşacağız. Çünkü ameliyatlarla, yani obezite cerrahisiyle ilgili o kadar çok şehir efsanesi var ki hocam. Çok. Şimdi bir kere neden önce hastalığı konuşacağız? Çünkü kilolu bir insanın maruz kaldığı bazı hastalıklar var. Mesela şeker, mesela tansiyon. Elbette. Yani kilo demek eşittir hastalık mı demek? Kilo 3 kere, 4 kere, 5 kere eşittir hastalık demek. Yani kilo başlı başına sadece bir görsel sorun teşkil etmiyor. Hep söylüyorum ben, kilolu insanlar, mesela tip 2 diyabetlilerin, tip 2 şekerlerin %80'ın üzeri kilo kaynaklı şeker hastalığı. Tansiyon hastalığının çok sık bir nedeni kilo, yine kolesterol. Covid sürecinde önlenebilir, yani en sık insanlar kilolu olduklarından dolayı öldüler. İkinci sıradaydı. Yani ilki sigaraydı. Çok sigara içenler ölüyordu. İkincisi de kilolu olanlar öldü. Yani bağışıklığı da mı düşürüyor kilo? Tabii ki düşürüyor. Bilinenin aksine, hani insanlar ameliyat olup ya da kilo verip zayıflarken bağışıklığı düşecek hissinin burada en güzel örneğiydi Covid'de. Kilolu bireylerin vücudunda yaygın bir enflamasyon var, iltihap var. Bu iltihabın etkisiyle bu kişiler sürekli hastalar. Yani şeker hastasılar, insülin dirençleri var, bunların mide bağırsak şikayetleri var, karaciğer yağlanmasıyla alakalı sorunları var. Yani kilo eşittir hastalık. Yani 4 kere 5 kere hastalık, bunu söylemek istiyorum. Şimdi Evet. bunun niye altını çiziyoruz? Hala kiloluyuz ve gerçekten bununla ilgili hala bir adım atmadıysanız lütfen çok iyi dinleyin. Hatta bir yakınınız varsa kiloyla mücadele veren, hemen bu yayını ona haberdar edin. Çünkü burada duyacaklarınız
bir uzman gözüyle nasıl doğru zayıflayacağız, neler yapmamız gerekiyor, obezite cerrahisindeki son gelişmeler neler onu konuşacağız. Nur Viral'le sen istersen özel sosyal medya hesabımızdan da hemen bize ulaşabilirsiniz. Sizin sorularınız varsa onları da çok kıymetli hocam Erkan Aksoy canlı yayınımızda cevaplayacak. Şimdi obezite cerrahisi ile ilgili çok şehir efsanesi var hocam. Yani şimdi her kilolu insan bu cerrahi yöntemini uygulayabilir mi? Nur Hanım, siz şimdi konuşurken sürekli böyle araya girmeye çalışıyorum. Hani, İstediğiniz zaman evet, lütfen. Çünkü sizin vereceğiniz her bilgi bizim için evet, çok kıymetli. ama yetişmeyecek biliyorum. O yüzden böyle araya girmeyeyim, bekleyeyim soruyu istiyorum. Çok fazla şehir efsanesi var. Biz genel cerrahız. Ben artık mesleki hayatımın hemen tamamını bu ameliyatlarla geçiriyorum. Yani Kaç yıldan beri yapıyorsunuz? ben 12 yıldır uzmanlık hayatımda yapıyorum. Tabii bir asistanlık sürecimiz var. 5 yılda oraya eklediğimiz zaman 17 yıldır aktif obezite cerrahisinin içindeyim. Vaktimde kalmıyor açıkçası. Yani bu ameliyatların dışında başka ameliyat yapmaya zamanım kalmıyor. O ameliyatlar geldiğinde de vaktim olmadığı için başkalarına yönlendirmek durumunda kalıyorum. Çok fazla şehir efsanesi var. Yani bizim hakkımızda. Ne mesela hocam? En mesela seyircilerimizin de kafasındaki o soru işareti gitsin diyeceğimiz ilk 3 sıraya hangi soru işaretlerini koyarsınız? İnsanlar obezite ameliyatı olan herkesin öldüğünü sanıyorlar. Mesela en büyük sorunumuz Sanmıyoruz bu. ama hocam basına yansıyanlar da öyle. Evet, hep yanlış şeyler yansıyor. Şimdi Türkiye obezite cerrahisinde gerçekten çok ileri seviyelere gelmiş bir ülke. Bizim cerrahlarımız çok güzel obezite ameliyatı yapıyorlar ve yurt dışından sürekli hasta alıyoruz. Ben de kendi kliniğimde yurt dışından, yani sadece yurt dışındaki gurbetçilerimiz değil, yani yurt dışındaki bir Alman hastamız, bir İngiliz, bir Gürcü, dünyanın Yani her sağlık turizmi var ülkemize. çok bununla net. ilgili. Obezite cerrahisinde çok yüksek seviyede var. Hangi ülkeden geliyorlar en çok? Ya bizim hastalarımız daha çok Almanya'dan geliyor, Gürcistan'dan geliyor çünkü biz Karadeniz'deyiz. Oradan yakın olduğu için, ama Azerbaycan'dan da geliyor, Siz Londra'dan. oradan geliyorsunuz değil mi? Siz. Evet, evet. Yani Paris'ten de hasta geliyor, Norveç'ten de hasta geliyor, dünyanın dört bir yanından, Romanya'dan da hasta geliyor, Bulgaristan'dan, Hollanda'dan, İsveç'ten, her yerden hasta geliyor. Çünkü biz bu işi gerçekten iyi yapıyoruz, ülke olarak iyi yapıyoruz. Çok yanlış yansıyor ama öyle değil mi hocam dediniz. Öyle değil. Yani obezite cerrahisinde ölüm oranları 1/1000 ve altında. Bu çıkan haberler ne peki hocam? Çıkan haberler reytingi çok yüksek. Yani çok izleniyor bu haberler. Ve haber yapıldığı andaki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Reyting kaygısıyla, başka nedenler de olabilir. Obezite cerrahisi, obez insanların kiloyla alakalı bütün sorunlarını çözüyor. Burada belki bir rant kavgası da vardır. Yani bunu gerçekten şahit olduğum için söylemiyorum. Ancak obezite nedeniyle ameliyat olmuş bir şeker hastasının şekeri düzeliyor. Düzeliyor mu gerçekten hocam? O kadar güzel düzeliyor Ben ki. çok büyük bir samimiyetle soruyorum. Yani- Sizden de en samimi bir şekilde cevap vermenizi istiyorum. Gerçekten kilolu bir insanın ameliyat olduktan sonra hem şekeri hem tansiyonu, vücuttaki inflamasyonu düzeliyor mu? Yani harikulade düzeliyor. Böyle bir tedavi olamaz dedirtecek seviyede düzeliyor. Ki mesela şeker hastalığıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Binlerce ameliyat yaptım ben. 5000'in üzerinde ameliyat yaptım. Şekeri düzelmeyen tek bir hasta hatırlamıyorum. Tabii bak, bunun tetkikleri var. Ama şekerden kastınız tip 1 mi tip 2 diyabet? Tip 2, tip 2 2 tabii diyabet. ki, tabii ki tip 2. Orayı açıklamak istiyorum. Yani biz bu insanları ameliyat öncesinde çok iyi tetkik etmeniz gerekiyor. Aslında cerrahların bir kısmı kilolu insanları çok ameliyat yapmak istemezler, riskli kabul ederler. Belki de haklılar. Ama ameliyat öncesinde eğer tetkiklerinizi iyi yaparsanız, kişinin sağlığını, mevcut performansını ortaya koyabilirseniz hiç de öyle olmuyor. Biz yaptığımız ameliyatlarda, ameliyat öncesinde insülin depolarını mutlaka ölçüyoruz. Ameliyatla şeker hastalığının düzelebilmesi için vücudunuzun insülin üretiyor olması gerekir. Tip 2 şeker şu demektir, yani vücudunuz insülin üretiyor ancak kullanamıyor. Kilolarınızdan dolayı. Dedim ya enflamasyon diye, işte kullandırtmıyor o kilo. O yağlı doku vücutta insülini kullandırtmıyor ve kişiler insülini kullanamadığı için şekerleri yükseliyor sürekli. Çünkü insülin şekeri düşüremiyor. Dolayısıyla siz bu kişileri zayıflattığınız anda
sadece zayıflamanın etkisiyle değil, yani bağırsaktaki hormonal etki, pankreastaki hormonal etkilerle de bunları zayıflattığınız zaman şekerleri düzeliyor. Ben tek bir hasta bilmiyorum ki tip 2 şekeri düzelmesin ama doğru, güncel teknik. Bu ameliyattan sonra. Bu ameliyatla. Ancak şu demek değil, şeker bir daha geri gelmez anlamı taşımaz. Şeker kontrol altına alınır bu ameliyatlarla. Kilo geri gelir mi? Kilo da geri gelebilir. Hemen diyorum ya, soruyu açar ama kaçırırız bazı şeyleri. Burayı bitireyim. Yani şeker hastalığı geri gelebilir. İhtimal çok düşüktür. Bakın binlerce hastadan bahsediyorum. 3'ü 5'i geçmez tekrar şekeri gelen. Ancak şunu görüyoruz. Eğer biz bu insanları güzel kontrol edebilirsek, bu insanlar kendilerini kontrol etmemize bize izin verirlerse aslında şeker kötü değil. Araya başka şeyler girmiş oluyor. Başka enfeksiyonlar gibi, stresör faktörler gibi. Biz onları düzelttiğimiz zaman şeker yine düzeliyor. Ancak şeker eskisi kadar kötü de olmuyor. Yani biz dünyayı fethediyoruz, evreni keşfediyoruz falan demiyoruz. Ama müthiş ameliyatlar yapıyoruz. Peki yani güzel kontrol etmek ne demek? Bir kişi ameliyat olduktan sonra İnsülini bırakması demek. Şeker ilaçlarını bırakması demek. o Şekerden kadar etkili yani. tabii ki etkili. Yani bunlar aslında çok anlatılmadığı için biz hep obezite ve metabolik cerrahide ölümü konuştuğumuz için sonuçlarına yer bırakılmadığı için. Niye hep ölüm konuşuluyor peki? Yani obezite cerrahisinde izlediğimiz haberler, dinlediğimiz her şey aman sakın onu düşünme, ölümle sonuçlanıyor. Ya Nur Hanım, bakın binde bir ölümden bahsettim. Şimdi her hanımefendi, her değerli kadın ömrü hayatının bir döneminde doğum yapar değil mi? Tabii. Sezaryenle de yapar. Yani bunların bile ölüm oranı obezite ameliyatlarının, metabolik cerrahi ameliyatlarının üzerinde. Biz binde bir ölüm çok kabul edilebilir bir oran. Ya hocam ne kadar rahatsınız ya, ölümü ne kadar ağzınıza kolay alıyorsunuz diye düşünmeyin. Biz bu insanlara ameliyat yapmadığımız zaman o 1000 tane hastadan bir tanesini ameliyat nedeniyle kaybederken ameliyat yapmadığımızda o 1000 hastanın ne yazık ki 70 ya da 100 tanesini kaybediyoruz. Çünkü kilodan dolayı, hastalıklardan dolayı. Evet. Bakın aslında çok kolay akledebiliriz. Yani kilolu bir insan kalp krizi geçirebilir değil mi? Bedeninin ağırlığından dolayı. Kilolu bir insan şeker hastası olmasından dolayı gözlerini kaybedebilir, böbreklerini kaybedebilir. Risk büyük. Pıhtı sorunları yaşayabilir. Bakın kilo çok ciddi bir kanser nedeni, kanser nedeniyle vefat edebilir. Kilolu insanlar karaciğer yağlanmasından siroz olabilirler. Nitekim oluyorlar ancak medyada bunlar konuşulmuyor bir türlü. Evet, yani aslında bu bahsettiğiniz en kötü sonuçlar bu hastalıklar. Evet. İşte dizin bozuluyor, belin bozuluyor, postürün bozuluyor kilodan dolayı. Tabii ki. Bir de bu yan etkileri var. Biz bunları haber yapacak olsak Türkiye'deki bütün ulusal TV'lerin başka program yapmalarına gerek yok. Sürekli bunları anlatmış oluruz. Peki ben o zaman bu ameliyatın aslında nasıl yapıldığını sizden öğreneyim. Şimdi seyircilerimin de sesi olacağım. Nur Viral'le sen istersen özel sosyal medya hesabımızdan siz de lütfen sorularınızı bize sorun. 10 kilo fazlalığı olan bir insan bu ameliyatı yaptırır mı? Bu Yaptırabilir mi? Yaptırmamalı. 10 kilo fazlası olan bir birey ameliyat dışı yöntemle bu kiloyu verebilir. En az 30 kilo mu olması gerekiyor? En azı kiloyu boya oranlıyoruz. Tamam. Onu Evet. ölçtünüz. Ölçtük. Öyle bir kilo fazlalığımız var. Evet. Bize obezite yani obez teşhisi koydunuz. Ne oluyor ameliyatta? Mide mi kesiliyor, küçültülüyor mu? Mide bağırsağı mı bağlanıyor? Biz aç mı kalıyoruz, yemek yemiyor muyuz? Aslında hepsi oluyor ama çok güzel oluyor. Evet, mideyi kesiyoruz. Mideyi küçültüyoruz. Mide küçüldüğü için bu insanlar bir oh çekiyorlar. Ya Peki bir organın yarısının bizden gitmesi problem yaratmaz mı? o organ bütün halindeyken bize zarar vermiyor mu? Benim sorum size olsun. Tabii aşırı yediğimiz için, Evet. kilo aldığımız için veriyor. Demek ki normal değil. Ben böyle bakıyorum olaya. Yani o mide, çok sağlıklı gördüğümüz mide o büyüklükteyken bir tencere makarnayı yiyen, 5 İsmi sağlık, söylemeyelim hocam. çok pardon. Çikolataları yiyen. Evet, evet. Yani şimdi çikolataları yiyen birey, yedirten mide hastalıklı değil de kesip küçülttüğümüzde kişiyi sağlığına kavuşturan, enerjisini yerine getiren, onu hayata döndüren, ömrünü uzatan bir ameliyat sağlıksız olabilir mi? Benim bakış açım bu.
Çok haklısınız. Tabii biz hani insan bilmediğinin cahili oluyor ya. Elbette, elbette. Şu anda ben bilmediğimin cahilliğiyle size bu soruları Estağfurullah, soruyorum. estağfurullah. Şimdi bir mide ameliyatına karar verdik. Operasyona gireceğiz. Bizi neler bekliyor? Ameliyat kaç saat sürüyor mesela? Ameliyat kişiden kişiye değişir. Mesela bir tüp mide ameliyatı 17 dakikada da bitebilir, 40 dakikada sürebilir mide. Bunlar kapalı ameliyatlar. Peki Hani- bunun uzamasının nedeni ve kısa olmasının nedeni ne? Bazen hastalar, erkek hastalar zor olabiliyor. Çok aşırı kilolar biraz daha zor olabiliyor. Yani o kas kitlesi fazla bireylerin ameliyatı daha zor olabiliyor. Karın içi daha önce ameliyat geçirmişse biraz daha zor olabiliyor gibi nedenler. Ama böyle ultra farklar olmaz. 17 dakika ile ortalama 40 dakika arasında sürer. Ameliyatlar kapalı yapılıyor. 4 ya da 5 tane küçük delikten Herhangi bir kesi yok yani. yani küçük kesiler var. O küçük kesilerden karını büyük açmadan içeride el aletleriyle yaptığımız ameliyatlar. Gastrik bypass ameliyatı bu mide küçültme ameliyatı, tüp mide ameliyatının süresi. Gastrik bypass ameliyatı da ortalama 1 saat sürüyor. Ama bakın çok nadiren 5 saat süren gastrik bypass var. Yani içeride çok fazla ameliyat geçirmiş, rahime alınmış, bağırsak ameliyatları olmuş, safra kesesi alınmış, içerisi yapışmış bir bireyde ameliyat uzayabilir. Ama ortalama genelde %90 Süre bu. 1 saat. Peki 2 tane ameliyat tipinden bahsettiniz. Bir gastrit bypass dediniz. Bir gastrik bypass, tüp mide. Tüp mide. İkisi de zayıflamaya yönelik yapılan operasyonlar. İkisi de zayıflamaya yönelik. Hangisini yaptıralım? Onu cerrahla beraber karar verin. Yani siz eğer bana geldiyseniz biz sizi bir tetkik edelim. Bütün tahlillerinize bakalım. Eğer sizin şeker hastalığınız varsa gastrik bypass'ı tercih edin. Daha uygun oluyor. Evet, şekere daha etkili. Kolesterolünüz çok yüksekse, bakın normalde kolesterolün olması gereken değer 200 değil mi? Üst sınır. Eğer kolesterolünüz 3000 ise gastrik bypass'ı tercih edin. Düzelecek kolesterolünüz. Sizin midenizde çok şikayetiniz varsa, yanıyor, ekşiyor, ağzınıza acı su geliyorsa gastrik bypass'ı tercih edin. Yaşlıysanız, 50 yaşın üzerindeyseniz, yani herkes sizin gibi genç değil, daha yaşlı bireyler, onlar gastrik bypass'ı tercih etsinler. Kaç yaş sonrası mesela gastrik 50 bypass? yaşın üzerinde. 50 yaş Evet, üzeri. bunlar ilahi kural değil. Bakın, şeker hastası olan birisi de tüp mide olabilir. Ancak gastrik bypass şeker hastalığına daha etkilidir. Gastrik bypass kabızlığa etkilidir. İki ameliyat arasındaki fark ne? Birinde mide alınıyor, birinde mide bağırsağa bağlanıyor falan diyorlar. Yine böyle şehir efsaneleri var. Evet. Tam bize anlatır mısınız onu? Mide küçültülüyor. Alınıyor demeyelim, mide yok olmuyor. Tüp mide ameliyatında Yani bir kısmını söküp kesiyoruz kesip ve atıyorsunuz. küçültüyoruz. Ben şu örneği veriyorum. Belki şık değil ama kalıcı olması için şu örneği veriyorum. Yani Kurban Bayramı'nda herkes hayvanların işkembesini görüyordur. O işkembenin insandaki karşılığı mide. Tabii o kadar büyük değil. Eğer o işkembeyi keserseniz, küçültürseniz bunun adı tüp mide. Kestiğinizde tüpe benzediği için. Mantık ne? Hani o büyük mide çok gıda alırken küçük mide çok az daha gıda alıyor. Ve o mideden açlık hormonu salınıyor Nur Hanım. Yani açlık hormonunu devre dışı bırakıyorsunuz. Yemeğe olan ilgiyi azaltıyorsunuz. Yani kişinin canı, marka vermiyorum, çikolata istemiyor. Kişinin canı yüksek porsiyonlar istemiyor. Canı istediği zaman az yiyerek doyuyor ama ilgi azaldı. Sürekli yemek yiyeyim, kafasında sürekli yemek olan bir birey yok artık. O tatlı isteği mideden mi salgılanıyor? Mide bağırsaktan Mide salınıyor. bağırsaktan Evet, salgılanıyor. yani sadece tatlı değil, yemeğe ilgi azalıyor. Ama genelde mesela kilolu insanların en temel problemlerinden bir tanesi tatlı çok seviyorum diyorlar mesela. Evet. Mesela o tatlı bağımlılığında da gastrik bypass'ı önceliyoruz. İnce bağırsakları işin içine koymaya çalışıyoruz. Peki sonrası hocam, tamam midemizin yarısını... Bir mide gitti, bir de gastrik bypass var. Süre kısalıyor sanırım. evet. Gastrik bypass'ta da mideyi küçültüyoruz. İnce bağırsakları düşünün. Uzun Evet. bir solucan zincir. Evet. Onun bir kısmını pas ediyorsunuz. Hiçbir şey çıkarmıyorsunuz. Mideyi küçülttünüz. İnce bağırsakların baş kısmından 1/3'ünü alıp yeni mideye yol açıyorsunuz. Gıdalar küçük mideye geliyor. Bağırsakların 1/3'ünü atlıyor. 1/3'ünü atlıyor. Kalan 2/3'sinde emiliyor. İşte orada şekerler emildiği için o 1/3'de gıda emilemeyince rahatsızlık hissi veriyor. İlgisini çekmiyor artık. Şeker ilgiyi çekmiyor. Peki doğru beslenemediğimiz zaman hani bu kez çünkü ben şeyi de görüyorum sanki böyle ya da öyle bir şehir efsanesi ortada dolanıyor. Bu tür ameliyatları yaşayanlar doğru düz yiyip içip beslenemiyorlar da. Öyle mi? Kocaman bir yalan Bu da mı şehir yalan? efsanesi. Evet.
Ya Nur Hanım şöyle araya giriyorum. Ben böyle çok iddialı konuşuyorum ama ben tüp mideliyim kendim. Ben bu ameliyata oldum. Süreci çok iyi Siz biliyorum. oldunuz mu? Tamam, ben tüp O mideliyim. zaman tamam hocam, bize ne yaşadığınızı, Ya- öncesini ve sonrasını en iyi siz anlatırsınız. Yani ben mesela kızımı da ameliyat yapmıştım. Kendi kızıma Kaç da yaşında? tüp mide yaptım. Kızım şu anda 20 yaşında. Annemi yaptım mesela gastrik bypass. 68 yaşındaydı benim annem. Yaşından dolayı gastrik bypass. Şehir efsanesi olduğunu bile çok iddialı şekilde söylüyorum ya. Hocam bu da mı şehir efsanesi? Yani insanları bu yanlış anlaşılmasın, bir küçümseme hamlesi değil benim yaptığım. Estağfurullah. Ama gerçekten şehir efsanesi. Yani işte bu insanlar aç kalıyorlar gibi bir algı var. Ya açlık çok güzel bir sanat ya, kilolu insanlar için. Hani yiyor kilo alıyor, bir sürü sorunla karşı karşıya kalıyor ya. O insanlar yemek yemeyi istemedikleri anda mutlu oluyorlar. Ya diyorlar, böyle bir hayat olabilir mi yani? Nasıl oluyor benim canım yemek istemiyor? Neden? Nasıl oluyor az Yani yiyerek ya da doyuyor? yeteri kadar beslendiklerinde hani hayatları... Evet, yetersiz bir beslenme yok yani. Ancak tabii çok dikkatsiz insanlar olabilir. Ameliyat sonrası takip çok önemli. Biz ekip olarak yapıyoruz, takibi çok önemsiyoruz. Mide büyüyen bir organ mı? Mesela Evet. aldınız yarısını, tekrar yemeye devam ederse yine büyür ve kilo alır mı? Eskisi kadar olmaz ama büyür ve kilo alabilir. Bunun ihtimali %20, 25 tüp mide ameliyatında, %20-25. Gastrik bypass'ta bu oran %5. Çok düşük ama. %5 düşük bir oran. Ama ameliyat olan insanlar da eğer dikkat etmezlerse ameliyattan 3 yıl, 5 yıl sonra, hemen değil, tekrar kilo alabilirler. Ben 13 yıllık bir tüp mideli olarak söylüyorum. Kaç kilo verdiniz 50 ameliyattan kilo sonra? verdim. Kaç? 50 kilo verdim. Hayatımın devrimiydi benim. Gerçekten Ne çok. hissettiniz? Ve o kiloyu ne kadar sürede verdiniz? Ben o kiloyu yaklaşık 1 yılda verdim ama 1,5 kilo kadar kilo verilebiliyor ameliyatlarla. Bir parantez açmak istiyorum. Yani burası ulusal bir TV. Biz herkes ameliyat olsun falan demiyoruz kesinlikle. Uygun hastalar, gerçekten uğraşmış ama zayıflayamamış bireylerde obezite cerrahisiyle çok güzel sonuçlar alınabilir. Ben kendi adıma hayatımda verdiğim en doğru kararlardan birisi diyebilirim. Ne hissediyorsunuz derseniz, ben 47 yaşındayım. Kendimi 18 yaşında hissediyorum. Gerçekten çok Peki sağlıklıyım. ameliyat olanlar sonrasında sizinle mutlaka duygularını, düşüncelerini paylaşıyorlardır. Sosyal yaşama ne zaman geçiyorsunuz? Rahatlıkla ne zaman yiyip içebiliyorsunuz? Biz ameliyattan sonra ortalama 1 gün yatırıyoruz. Kapalı ameliyat olduğu için. Eve gittiğinizde lütfen hasta yatağı hazırlamayın diyoruz. Hani böyle bir yatak hazırlanmış, herkes geçmiş olsuna geliyor. Böyle bir şey istemiyoruz. Bu bir konfor ameliyatı. Biz ameliyattan önce hastaydık kilolarımızdan dolayı. Ameliyat olduk, artık zayıflamaya başladık. Sağlığımıza kavuştuk yani. Dolayısıyla hasta yatağı yok. Sosyal hayata eğer çalışmayı kastediyorsanız, masa başı işine taburcu olup ikinci, üçüncü gün dönen hastamız da var. Bir ay rapor kullanmak isteyen hastamız da var. Bu kişinin kendini hissedişiyle alakalı Nasıl bir durum. hissettiğiyle ilgili. Evet, yani çok çalışkanlar hemen başlıyorlar. Hani ben biraz dinleneyim, yorgun, hayat beni yordu kilolarımdan dolayı diyenler bir ay dinlenebiliyor. Kişiden kişiye değişiyor. Ya aslında burada tabii nasıl göründüğünüz değil. O kiloların sizin başınıza açtığı sorunlar konuşuluyor, masaya yatırılıyor. Mesela bir diyabet hastası, tip 2 diyabet, obezite cerrahisiyle gerçekten diyabetten kurtulabiliyorsa bu çok sevindirici bir haber. Ya Nur Hanım, böyle bir şey olamaz diyorum ben. Bakın, 170 ünite insülin kullanan hastalarım var benim. Ameliyatın ertesi gününden itibaren hasta hiç insülin kullanmıyor. Erken dönem belki 3-5 gün, bir hafta kullanmak durumunda kalanlar da oluyor ama yıllarca şekerle mücadele etmiş ama bir türlü şekerini kontrol edememiş bireyler, tip 2 bireylerde, tip 2 şeker bireylerinde ben olağanüstü bir sonuç olduğunun iddiasındayım. Şimdi hocam, seyircimiz bizi soru yağmuruna tutuyor. Operatör doktor Erkan Aksoy. Sizin sosyal medyanız vardır mutlaka, değil mi? Elbette, evet. Hocama da lütfen yazın ki, çünkü program bittikten sonra cevaplarsanız soruları çok mutlu olurum. Memnuniyetle. Operatör doktor Erkan Aksoy, bana da yazdıklarınızı şimdi okumaya çalışacağım. 72 yaşında bu ameliyatın olması mümkün mü? 45 kilo fazlalığı var. 90 Seyircimizin. yaşında da mümkün. Kişinin performansına bakar. Artık obezite cerrahisi çok gelişti dedim ya. Önceleri 18-65 yaşta sınırlama. Artık o sınırlama kalktı. Alt sınır 12 yaş uygun hastada. Üst sınır yok.
performansına bakıyoruz. Yani kişinin yaşam beklentisi varsa, anestezinin risklerini kaldırabilecekse, yani ameliyat öncesi yaptığınız tetkiklerde kalp doktoru engel görmemiş, göğüs doktoru engel görmemiş, anestezi doktoru engel görmemiş vesaire ise, hastanın performansı iyi ise 90 yaşında da ameliyat olur. Çok da şey katar. 72 yaşındaki bir bireye ameliyatlar eğer uygunsa çok şey katar. Yani şu var mesela, tansiyon ve şeker hastalığı varsa ameliyata engel midir, yoksa yok uygun şartlarda Nur Hanım, yapılabilir mi? ameliyat olma nedenidir. Çünkü bu Ha, ameliyatlar şeker ve tansiyonu kontrol edecek kişilerin. Şimdi bu ameliyatı yaptıktan sonra bir de şu vurgunuza çok dikkat çekeyim, seyircime de. Ameliyat sonrası takip de çok önemli diyorsunuz. Çok. Neler yapıyor hastalar? Mesela özel vitaminler mi kullanıyorlar? Özel bir gıda, beslenme şekilleri mi oluşuyor? Ameliyat sonrası takip, yani benim cerrah olarak ameliyatından daha çok önemsediğim bir konu. Çünkü siz kişilere obez ameliyatı yaptığınız zaman onları yeniden doğuruyorsunuz diyebilirim. Çok böyle kaba bir tabir olabilir ama elinizde bir bebek var. Yeniden mi dünyaya geliyorlar? Yeniden dünyaya geliyorlar ve bebek beslenmeyi bilmiyor. Hani annemiz bizi besliyor ya, açız. Bunlar da beslenmeyi öğrenecekler. Siz ameliyattan sonra ertesi gün kişinin önüne köfteyi koyduğunuz zaman o kişi yiyemez bunu. Onu nasıl, hangi gıdalara tüketeceğini öğretmeniz gerekiyor ve ameliyat öncesinde yeme davranışı bozuk, sağlıklı beslenemeyen, yeme bozukluğu olan bir bireyi siz artık tedavi edeceksiniz. Onu eğitime alıyorsunuz, ona yemek yemeyi öğreteceksiniz. Sağlıklı gıdalar neler, nasıl beslenilmeli, yaşam tarzını değiştirmelisiniz. Yani uykunun ne kadar önemli olduğunu ona anlatmak zorundasınız. Geceleyin 8 saat uyuması gerektiğini, günlük pratiğinde artık sporu bir alışkanlık haline getirmesi gerektiğini öğretmeniz gerekiyor. Bu kişiler ameliyat olduktan sonra çok sık kan tetkikleriyle de kontrol ediliyorlar. Ciddi vitamin, mineral eksiklikleri olmaz bakın. Ama sık kontrol edildikleri için o eksiklikler hemen giderilmeli. Dolayısıyla siz nasıl bebeğinizi bir sanatçı olarak bir sanat eseri oluşturmaya çalışıyor, büyütüyorsanız bu hastaları da, eğer biz ekip olarak sanatçıysak, bir eser oluşturacaksak onların üzerinde mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Onları eğitmemiz, onları büyütmemiz, yönetmemiz. Bazen gerçekten koçluk yapıyoruz yani. Düşüyorlar. Ya işte yine kilo alacağım, yine tatlı yedim vesaire, böyle yeme davranışım eskiye dönecek tedirginlikleri yaşadıklarında hayır öyle değil, gelin buraya, bakın şunu yapalım. Artık beslenmemizi şu yöne çevirelim dediğinizde bu kişiler kilo almıyorlar. O yüzden kontrol çok ama çok önemli. Ayrıca neden önemli? Yani ameliyatlar evet komplikasyon oranı düşük ama cerrahidir yani. Kendine göre riskleri vardır. Ama her cerrahinin var zaten. Elbette değil mi? vardır. Yani Her cerrahinin. gireceğiniz her ameliyatın riski olduğu kadar da bu operasyonun riski var. Daha düşük diyorum ben hep. Daha düşük. Daha düşük diyorum Allah ben. Allah, yani bu kadar düşük olup da yani bu kadar çok hakkında şehir efsanesi çıkan yani bir ameliyat yöntemi çok enteresan değil mi hocam? Yani Çok. şekere iyi geliyor, tansiyona iyi geliyor. Çok. Nur Hanım, bakın bizim ülkemizde 2025 yılında 100 binin üzerinde obezite ameliyatı yapıldı. Sağlık turizmi de yapıyoruz ya. Eğer ekranlara yansıdığı gibi olsaydı yüz binlerce insanın sorun yaşıyor olması lazımdı. Yüz binlerce insan hayata kavuştular. Peki bu yapılan obezite cerrahisi, eğer kişi diyelim ki bu cerrahiye karar vermeden önce farklı kilo verme yöntemlerini denedi. Buna rağmen operasyonu yaptırabilir mi? Denediyse daha güzel yapıyoruz. Yani aslında biz ameliyat yapmadan önce diyoruz ki hastanın bir kilo geçmişini sorguluyoruz. Diyet yaptınız mı diyoruz, spor yaptınız mı? Zayıflamak için ilaç kullandınız mı? Meşhur iğne tedavileri var, denediniz mi? Evet. Endoskopik yöntemler var. Bu kilo geçmişini sorguluyoruz. Yani diyet yapmayan kilolu insan yoktur Nur Hanım. Yok. Günün hayatının bir noktasında vardır. Ama eğer bunları denedi, zayıflayamıyorsa tamam siz ameliyat olun diyoruz. Denemiş bu yöntemleri. Ama öyle kilolu insanlar var ki hani yüksek kilolular. O kişilere böyle hadi gidin diyet yapın diye söylenmenin bir anlamı yok. Hasta da size söyleniyor. Şimdi zaten hocam yapılsa bile siz çok daha iyi bilirsiniz yani bazı hormonal hastalıklar var ki o kilonu vermene engel. Ya ne yaparsan yap veremiyorsun. Kesinlikle. Su içsem yarıyor lafı doğru mu? Doğru değil. Su içse yaramıyor. Ama bazı insanların metabolizma hızı düşük gerçekten. Yani
aynı porsiyonları tüketen ancak birisi kilo alırken birisi almayan Evet. insanlar var. Herkes kaloriyi aynı seviyede yakmıyor. Su yaramıyor ama metabolizması yavaş çalıştığı için evet az yiyerek de hani bir başkasına göre az yiyerek de kilo alabiliyorlar. En kıskandığım insan tipini söylüyorum. Makarnayla ekmek yiyen. Hocam, Makarna ekmek güzel oluyor ama Güzel. yememek lazım. Evet. gerçekten bugün bizi hakikaten şehir efsaneleriyle dolu olan obezite cerrahisi konusunda inanılmaz aydınlattınız. Çok soru var. Operatör Doktor Erkan Aksoy, lütfen sosyal medya hesabından hocama sorularınızı sorun. Çünkü hepsini tek tek yanıtlayacak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ ediyorum. olun Ben efendim. teşekkür ederim. Sağlıklı ve güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.